Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor? Buna bakalım. Daha sonrasında da siz nelere dikkat etmelisiniz bugün? Bunları öğrenelim. Yükselme kartıyla başladık. Günün enerjisine baktığımızda aklınızdaki kişinin frekans olarak da yükseldiği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Farkındalığının arttığı bir sürecin içerisinde görünüyor. Vazgeçmek kartıyla alışılan veya bağlanılan bir durumu bırakmak, bir şeyi artık istememek dedi. Destek kartı. Desteğe ihtiyaç duyulduğu zaman aileden veya bilinmeyen birinden gelen destek, değerli olduğunun bilincine varmak, kendini benimsemek dedi. Özellikle burada ailesiyle ilgili sorun yaşayan ama aileye karşı ciddi bir bağlılığı, bağımlılığı olup maddi manevi ailesine akıtan yapıda biri ise eğer aklınızdaki kişi bugün enerjisinde artık frekansının yükselmesiyle beraber, farkındalığının artmasıyla beraber bu alandan çıkması gerektiğinin farkına vardığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Birçok kişiye ailesinde de aile gibi gördüğü kişiler de olabilir. İlla aile olmasına da gerek yok. Yeri geldiğinde fazlasıyla yardım eden, destek olan yapıdayken kendi bir duruma ya da bir şeye ihtiyaç duyduğunda etrafında kimsenin olmaması, ona destek olunmaması ile ilgili artık farkındalığının ciddi şekilde arttığı bir süreçte diyebiliriz. Net bir şekilde bunu gösteriyor kartlar. Ölü taklidiyle beraber artık yardım istemeyene yardım etmeyen, ben burada yokum, ben işte senin sorununu görmüyorum denilen, yani insanları takip etse de, insanların ne yaptığını, neler yaşadığını, neler düşündüğünü gözetlese de, fark etse de çok fazla eyleme geçmeyen bir enerjide geliyor diyebiliriz. Hemen toparlarsam eğer, aslında şu an enerjisine baktığımızda bu zamana kadarki kuramadığı o alma verme dengesinin farkına varan ve artık kendisi için o dengeyi kurmak zorunda olduğunun farkına varan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Daha çok etrafındaki insanları gözetleyerek bakalım kim ne yapacak, benim yokluğumu anlayacaklar mı ya da benim sıkıntıma onlar da merhem olacak mı dediği bir sürecin içinde. Şimdi ayrıntılı bakarsak bugün enerjisinde neler yaşanabilir dediğimizde denge kartı, benlik, yosma ve şeytan kartı geldi. Bugün enerjisinde aynı şekilde dediğimiz gibi bu dengeyi, hayatında dengeyi bozduğu yerler, alma verme dengesi olabilir, eril dişil dengesi olabilir. Hepsi aslına bakarsanız yine alma verme dengesine, denge esasında çıkıyor ama burada kendi benliğiyle, egosuyla yüzleştiği, bilinçaltındaki o karanlık taraflarla yüzleştiği bir sürecin içerisinde bağlılıkları ve bağımlılıklarını sorguladığı şeytan kartıyla beraber bir sürecin içerisinde ve kendini anlamaya. Yani buradaki anlama şöyle, mesela çok fazla vericiyse aileye karşı örnek olarak. Bu noktada durup ya ben bunu neden yapıyorum? Daha önceki videolarımda da birçok kez söylemişimdir. Bazı insanlar çok fedakarlık yapar. Şimdi fedakarlık kelimesine bile baktığımızda feda ve karlılık vardır aslında. Bir şeyleri feda eder kişi, çünkü burayı bilinçli tarafınıza söylemiyorum. Bilinçli olarak bu yapılıyor demiyorum, yapıyor demiyorum ama bilinç altında çok fazla vermeliyim, yardım etmeliyim, bir şeyleri feda etmeliyim kendimden ki kârını alabileyim. Bu kâr nedir? İlgi görmek, sevgi görmek, varlığının kabul edilmesi. Bu yüzden burada çok fazla fedakarlık yaptığı noktada neden ben o fedakarlığı yaptım, neden ben bu fedakarlıkları yapıyorum dediği noktada benliğiyle kavuştuğu, benliğini, özünü fark ettiği sürecin içerisinde bağlılık ve bağımlılıkları, bilinçaltındaki o karanlık taraflarıyla yüzleştiği bir günün içerisinde diyebiliriz. Bu yüzleşme, yaşanılan şeyleri değerlendirme, onun dengeye gelmesini sağlamak adına. Neden bu enerjiler daha aktif olduğu, yakın geçmişte neler yaşamış olabilir dediğimizde de kılıç üçlüsü, mutluluk ve kader kartı. Şimdi kılıç üçlüsü bize üçlü durumlardan bahseder. İşte partner durumu olabilir, aile durumu olabilir vesaire vesaire. Kadersel bir süreçten geçmiş olabilir aklınızdaki kişi. Sürekli aynı şeylerle sınanıyor da olabilir. Mutlulukla ilgili, mutlu olmak, huzurlu olmakla ilgili hep
üzüldüğü süreçlerin içerisinden geçiyor olabilir. İşte hayatına biri giriyordur, çok güzeldir ama sonra çok ciddi can acıtıcı şeyler yaşanıyor. Terk ediyor, terk ediliyor olabilir. Karşısındaki insanlarla çok negatif bir enerjinin içerisine geçiyor olabilir. Üçlü durumların içerisinde kalıyor olabilir. İlişki bir türlü ilerleyemiyor ya da o ilişkiden beklediği o mutluluğu alamıyor olabilir. Ancak burada şu parantezi de açmam gerekiyor. Mutluluktan ne anlıyor? Ya da ne anlıyoruz? Bu bizim için de geçerli. Şimdi onun mutluluk kavramı ne? Bunu görmesi gerekiyor aslında. Sistemin ona gösterdiği, can acıttığı o durumda neden? Ben neden mutlu olamıyorum? Mesela niye üçlü bir ilişkinin içindeyim? Böyle bir durum varsa mesela. Neden üçlü bir ilişkinin içinde olunabilir? Gerçek bir ilişki istememek, aile kurmaktan korkmak, işte evlilikten korkmak olabilir. Kadın ya da erkeğe karşı, cinse karşı güven problemleri olabilir. Kendini birinci sırada görmemek, layık görmemek, sevilmeye değer görmemek olabilir. Örnekleri çoğaltabiliriz. Birkaç örnek olarak aktarıyorum. Bu yüzden burada artık bunlarla yüzleşmesi gerekiyor. Sistem ona diyor ki gör, mutlu olmak istiyorum diyorsun, olamıyorsun. Canın acıyor. Neden? Burayı bulman gerekiyor diyor. Bunu bulabilmek adına da mutluluk kavramına bakman ve yaşadığın olayları değerlendirmen, alman gereken dersleri alıp geçmişi kapatıp şifalanıp nereye bakman gerekiyor diyor sistem. Burada da yine dediğim gibi yakın geçmişte kalp acısı yaşadığı, canının yandığı, sevdiği kişilerde sınandığı bir süreçten geçmiş görünüyor aklınızdaki kişi. Dediğim gibi ailede olabilir bu, ikili ilişkilerle ilgili de olabilir. Ama ciddi bir acı çekme süreci var diyebiliriz. Şimdi enerjiler böyle devam ederse yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde Kupa Şövalyesi, Kupa Şövalyesi konuşuyorum. Bu aralar çok gelen kartlardan biri. Kupa Şövalyesi geldi, kısır döngü ve kavuşmak. Şimdi yakın gelecekte aslında hayatındaki kısır döngüleri fark ettiği bir sürecin içerisinde olacak. Bunları anlamlandırdı ve kavuşmayla ilgili. Bakın buradaki durum şu aslında yakın geçmişteki söylediğim şeye çıkıyor. İstiyor, mutlu olmak istiyor, güzel bir ilişki istiyor ama hep kavuşmakla ilgili, hep tamamlanamamakla ilgili, hep yarım kalmakla ilgili sorunlar yaşıyor. İşte buradaki kısır döngüsü, buradaki döngüsü, karması bu aslında. Bu karmayı ortadan kaldırması gerekiyor. Bu sadece şu inanç bile olabilir. Gerçek aşklar işte gerçek aşık olan kişiler zor kavuşur mesela. Cümleyi kuramadım anladınız. Burada işte kavuşulmaması ile ilgili mesela nedir? Çocuklukta öyle bir hikaye duymuştur ki birbirine çok aşık iki kişinin kavuşamama hikayesi, büyük aşk. Aşkı böyle kodlamış olabilir. Vesaire vesaire birçok şey olabilir. Kodlamalar çok değişebiliyor çünkü. Şimdi hemen dönersem eğer yakın gelecekte burada artık bu döngünün farkına vardı. Kavuşmakla ilgili, uzağa koymakla ilgili durumları ortadan kaldırıp eyleme geçmek istediği bir sürecin içerisinde olacak. Çok güzel geldi. Kupa Şövalyesi beyaz atlı prenstir zaten. Yani normal mesela şöyle söyleyeyim. Kupa prensi gelseydi bu noktada biraz daha böyle hafif bir eylem, hafif bir adım olabilirdi ama Kupa Şövalyesi'nde şövalye daha böyle özgüveni yüksek, daha net adımlar atan kişidir. Güvenilir sağlam bir ilişki için o aşkı yaşayıp aşkı yaşatacağı bir döneme girmek isteyen bir enerjinin olacağı, bununla ilgili iletişime geçileceği bir sürece doğru girecek. Sakin ve huzurlu bir hayat için güzel bir adım atacak diyebiliriz aslında. Umarım burayı anlatabildim. Güzel geldi. Umarım bu enerjileri hızlı bir şekilde hayatına alabilir, devam ettirebilir. Şimdi onun hayatında bunlar oluyor. Bakalım sizin hayatınızda neler oluyor, nelere dikkat etmenizde fayda var. Şimdi buradaki uzak koyma durumu, ilişkilerde sorun yaşama durumu ya da üçlü durum, unutmayın hayatınıza böyle birini aldıysanız bu sizin de aynı şekilde yansımanızdır. Sizin de orada görmeniz gereken şeyler vardır. Bu açıdan siz de kendinizi sorgulayıp değerlendirmeniz gerekir diyebilirim. Yani bu tarz birini neden çektim mesela hayatıma? Çünkü aynı duygular, durumlar sizde de olma ihtimali çok 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 yüksek. Şimdi günün enerjisinde sizi neler bekliyor dedemizden? Kudret kartı, teslimiyet, karşı koymama, kendini vermeye, boyun eğme, teslim olma, pes etme dedi. Mutluluk kartı geldi. Hayatındaki kişiden gelen evlilik, nişan teklifi çıkmakta olan mutluluk merdivenleri ve karşılık bulamamak geldi. Şimdi burada aslında aynı döngü sizde de var. Nasıl?
Kendinizi çok güçlü hissediyorsunuz. Kendinizi mutluluğa değer görüyorsunuz. Gerçekten güzel enerjileri yaşayabileceğinizi düşünüyorsunuz. Bazılarınız gerçekten böyle o uç noktaya, o en üste kadar çıkmış olabilir. Belki bir evlilik teklifi aldınız. Belki gerçekten ilişkinin daha güzel enerjilere geçmesini, nedense gerçekten kelimesi bakımından, enerjinin yüksek seviyelere çıkması ile ilgili durumları yaşadınız ama bir noktada, yani tam her şey harika gidiyor dediğiniz noktada bir şeyler değişmiş olabilir. Bu noktada da sizin tamamlanma ile ilgili bakmanız gereken taraflar var. Aslında biraz önce söylediğim şeyin aynısına çıkıyor. Aslında aklınızdaki kişinin yaşadığı şeyler, onun için söylediğimiz şeyler sizin için de geçerli. Sizin de tamamlanmak, gerçek bir ilişki içinde olmak, birinci sırada olmakla ilgili bazı durumlarınız olabilir. Şöyle yapalım. İkişer kart geldi. İkişer kart alalım o zaman. Şimdi o yüzden bu noktada aslında siz de ya tam işte yükseliyor, en iyi noktaya geliyor ama neden bir anda bitiyor dediğiniz bir durum var. Siz de bugün bunu sorgulayacak olabilirsiniz. Bu enerjiyi ama biraz önce biz de yaratmış olabiliriz. Sorgulamanız çok önemli. Teslimiyete geçmeniz çok önemli. Bazı şeyleri görmekten kaçıyor olabilirsiniz. Pes etme, karşı koyma, görmek istememe. Görmeniz gerekiyor. Yani kaçamazsınız. Gerçekleri görmekten kaçamazsınız. Birçoğunuz bunu yapıyor olabilir. Artık bunun farkına varmanız gerekiyor. Belki de bu duyguyu oluşturan en net şey, çok hızlı konuşmuş olabilirim, karşılık bulamama korkusu olabilir. Değersizlik duygusu olabilir. Böyle düşünüyorsanız burayı şifalandırmalısınız. Zaman akıp geçiyor. Aynı yerdesin ama aynı kişi değilsin dedi. Özellikle yaptığınız ya da yapmadığınız şeylerle ilgili kendinizi yargılamayı bırakın. Hiç kimse seni tam olarak hayal ettiğin gibi sevmeyecek. Hiç kimse aklını okuyup gökyüzündeki yıldızları mükemmel zamanda sana vermeyecek. Kaybettiğin ayakkabıyla beyaz bir at üzerine kimse kapına gelmeyecek. Bu yüzden sen kendini hayallerindeki kişiyi sever gibi sevmelisin dedim. Bu çok çok önemli. Kendi değerinin farkında olmayan kişiler bilinçaltına değersizlik duygusu olduğunda hayatlarında hep onlara bu duyguyu hatırlatacak kişilerle karşılaşırlar. Çünkü sistem ona der ki bak sana değersizliğini gösteriyor. Bak sana, yani hayattaki her şey bizim iç dünyamızın yansımasıysa, aynalık yapıyorsa, içimizin hayatta film sahnesi gibi yansımasıysa eğer yaşadıklarımız, bak sana değersizliği hissettiren kişileri gösteriyorum, çıkarıyorum ki içine dönüp kendi içindeki değersizlik duygusunu gör, şifalandır. Bunu şifalandırmadığınız sürece değer göremezsiniz. Aslına bakarsanız söylenen de o. Önce siz kendinizi değerli görmelisiniz ki içte size değer verecek, gerçekten değerinizi bilecek kişileri o şekilde hayatınıza çekebilin. Lütfen buraya çok çok önem verin. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Şimdi biri seçen arkadaşlarım, aldatmaca, bu ilişkide bir taraf ikinci kişilik maskesi takıyor ve cazibe kartı geldi. Şu anda tümüyle keyif alarak aşkı da kendine çekiyorsun dedi. Duygularınızı göstermekten kaçıyor olabilirsiniz. Duygularınızdan korkuyor olabilirsiniz. Kendiniz gibi olursanız sevilmeyeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu tür duyguları olan arkadaşlarım varsa lütfen bunları şifalandırmak üzerine çalışma yapın. Tılsım prensi geldi biri seçen arkadaşlarım için. Çözülemeyen sorunların çözülmesi ve çaba. Bugün çok güzel adımlar atılacak olabilir. Bu zamana kadar çözülemeyen durumlarla ilgili çözebilmeniz adına küçük küçük mesajlar alacak olabilirsiniz ve bu mesajlarla çabaladığınız takdirde çok da kolay bir şekilde çözebileceğinizi fark ettiğiniz bir gün yaşayacak olabilirsiniz. 2 seçen arkadaşlarım. Kontrolcülüğü bırak dedi. Bu durumun doğal olarak çözülmesine izin ver. Flört kartıyla neşeli enerjini başkalarına da yay. Çok fazla kontrolcülüğe girip tedirginlik ve güvensizlik enerjisi yayıyor olabilirsiniz. Bu da hayatınızda daha çok bu tür durumları çekmeye sebebiyet veriyor olabilir. O yüzden lütfen kontrolcülüğü bırakın diyor kartlar ve artık neşenizin farkına varın. Güzel enerjileri yaşamaya başlayın ki ya da hayal edin ki bu enerjiler size gelsin. Baba ve Kılıç Kralı geldi. Özellikle 2'yi seçen arkadaşlarım. Şimdi Kılıç Kralı yapılan yanlışların, yanlış davranışların farkına varma süreçlerinden bahseder. Uyanışlarla dolu bir dönemden bahseder. Özellikle 2'yi seçen arkadaşlarım baba, erille ilgili kodlamalarınıza lütfen bakın. Bilinçaltınızda ne olabilir?
Babanız sizin ilişkinizde ya da genel olarak her şeyi nasıl etkiliyor olabilir? Bunu sorgulayın. Belki hayatınızda, kadın arkadaşlarım için söylüyorum, babanız gibi erkekleri çekiyor olabilirsiniz. Çok önemli. Onu arıyor olabilirsiniz. Ve bu noktada da orada yorulma enerjisini bundan kaynaklı yaşıyor olabilirsiniz. Burayı şifalandırmanızda fayda var. Ya da babanıza kızgınlığı olan bir karakterseniz eğer, hep bu tarz eril enerjilerle, maneviyatla, eril enerjiyle sınandığınız olaylar yaşıyor olabilirsiniz. Görmeniz gereken şeyi göremiyor olabilirsiniz. Bazılarınız da ego yapıyor olabilirsiniz. Fevri davranmadan kendi yanlışlarınızı değerlendirmenizde fayda olabilecek bir gün. Buna dikkat etmenizde fayda var. Üçü seçen arkadaşlarım çok sangan. Çocuklar, aşk hayatın çocuklardan etkileniyor ve balayı kartı geldi. Birlikte tatil yapmanın keyfini çıkar. Geleceğim oraya hemen. Kupa beşlisi ve kabullenme. Şimdi bu çok özel bir yorum olacak. Herkese uymayabilir. Sadece uyan arkadaşlarım alsın. Daha önce evlilik yapmış olabilirsiniz, çocuğunuz olabilir ya da karşınızdaki kişinin çocuğu olabilir. Bu noktada farkında olun ya da olmayın. Çocuktan kaynaklı bazı blokajlar olabilir ilişkinizin içerisinde. Burayı şifalandırmanızda fayda var. Elinizdekilerin değerini fark edemiyor olabilirsiniz, bilemiyor olabilirsiniz. Çok fazla karamsar enerjilerde olabilirsiniz. Yaşanılan şeylerin, biten şeylerin, geride kalan ya da dökülen şeylerin kabulüne geçmeniz gerekiyor. Şimdi bitmiş bir ilişkiniz, evliliğiniz olabilir, çocuklarınız olabilir. Buradaki kazancınızı görmelisiniz. Buradaki durumu, yani şöyle söyleyeyim en basitinden. Yani aynı durumun içerisinde olan biri olarak söylüyorum. Ve bu söylediğim şeyi lütfen yanlış anlamayın. Çocuklarınızın olması, çocuğunuzun olması yeni bir beraberliğin içerisinde olmanıza engel değil. Siz olumlu ya da olumsuz bunu böyle görürseniz eğer hep bu konularda sınanırsınız. Yaşadığınız şeyin evliliğin de çok normal olduğunu, boşanmış biri olmanızın da çok normal olduğunu, boşanmış bir anne ya da baba olmanızın da çocuğunuzun olmasının da çok normal olduğunun farkına varmanız gerekiyor. Bunu ne artı ya da ne eksi olarak görmemelisiniz. Ve bu alanda özellikle şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Bilinçaltında özellikle çocuğu olan kişiler için söylüyorum. Çocuğunuza anne ya da baba aramamalısınız. Evet, koruma alanımız var. Karşımızdaki insanın çocuğumuz için doğru yapıda biri olmasını tabii ki önemsemeliyiz. Bu çok ayrı bir konu ama aktarmış olduğum şey, siz çocuğunuzda anne ya da baba ararsanız eğer her zaman aynı sıkıntılı döngülerin içerisinde devam edersiniz. Çünkü orada bakmanız gereken kendinizde bir hayat arkadaşı, yol arkadaşı bakmak. Çocuğunuzun annesi ya da babası vardır. Bu amaçla bakarsanız eğer ilişkilerde yine sorunlar yaşayabileceğiniz durumlar ya da kişileri hayatınıza çekebilirsiniz. Ve lütfen şunu unutmayın. Çocuğunuzun olması hayatınıza devam etmenize bir engel değil. Hatta çok büyük bir katkısı bile olabilir. Umarım bunu anlatabilmişimdir. Özellikle söyledim, aynı durumda olan bir anne olarak, bekar bir anne olarak bunu söylüyorum. Çünkü bu noktada bazı anneler burada ya da babalar yanlış algılayabilir. Böyle algılamamanız gerekiyor. Çocuklarımızı tabii ki her zaman koruyacağız. Ama hayatınıza girecek olan kişileri seçme durumunuz, çocuğunuzu anne ya da baba seçme gibi olursa burada çok büyük hayal kırıklığı sizde, en başta çocuklarınız da yaşayabilir. Lütfen bunu unutmayın. Umarım anlatabilirim. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için de videoyu beğenebilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.